Bugün adını her yerde duyduğumuz o teknolojiler, kablosuz iletişim, elektrikli motorlar, hatta dünya dışı yaşamla bağlantı kurma hayalleri, tüm bunlar bir adamın hayal gücünde yıllar önce şekillenmişti. Tarihin gölgelerine itilmiş bir dahi, Nikola Tesla. Peki neden susturuldu? Bu sadece bir hayat hikayesi değil, bu geleceğin kodlarını yazan bir adamın gerçeği. Zamanın gerçeğine hoş geldiniz. 1856 yılında şimşeklerin çaktığı bir yaz gecesi dünyaya gelen bir çocuk vardı. Nikola Tesla. Doğduğu an bile sıra dışıydı. Efsaneye göre doğduğu anda gökyüzü fırtınalarla yankılanıyordu. Ve bir komşu bu çocuk karanlık bir kaderle doğdu dediğinde annesi şöyle yanıt verdi. Hayır, o ışığın çocuğu olacak. Ve gerçekten de öyle oldu. Simijan adında bugünkü Hırvatistan sınırlarında yer alan küçük bir kasabada Sırp Ortodoks bir rahibin oğlu olarak dünyaya gelen Nikola daha çocuk yaşta olağanüstü bir zekaya sahipti. Babası Milut'un onu ruhban okuluna göndermek istiyordu. Ancak Tesla'nın asıl ilham kaynağı yazı bile bilmeyen ama inanılmaz bir sezgi ve yaratıcılıkla evde ev aletleri icat eden annesi Duka Mendik'ti. Evde kendi elleriyle yaptığı aletlerle çalışan Duka, Nikola'nın zihninde bilimin ve hayal gücünün ilk kıvılcımlarını çaktı. Tesla'nın çocukluk yılları hayallerle gerçeğin iç içe geçtiği sıra dışı deneyimlerle doluydu. Daha 6 yaşında suyun gücüyle çalışan bir çark inşa etmiş, 10 yaşında ise elektrikle çalışan oyuncak bir araba yaparak arkadaşlarını şaşkına çevirmişti. Sıradan bir çocuk gibi oyun oynamaktan çok zihninde makineler tasarlıyor, yıldızlara bakarken onları harekete geçirecek enerji kaynaklarını düşünüyordu. Bir gün kedisine dokunduğunda oluşan kıvılcım ona hayatı boyunca peşini bırakmayacak bir soruyu sordu. Bu görünmez enerji nedir? Bu olay onun elektriğe olan ilgisinin temelini oluşturdu. Zihninde bir soru doğduysa onu cevaplayana kadar asla peşini bırakmazdı. Matematik ve fizik alanlarındaki olağanüstü becerisi onu önce Graz Teknik Üniversitesi'ne, ardından Prag Üniversitesi'ne götürdü. Ancak Tesla'nın zihni sınav kağıtlarına sığmayacak kadar büyüktü. Onun kafasında makineler sadece metal değil, enerji, doğa ve insanlıkla bütünleşen canlı sistemlerdi. Sıradan dersler onun için yetersizdi. Öğretmenlerini şaşkına çeviren şekilde karmaşık diferansiyel denklemleri kafasında çözebiliyor, gördüğü makineleri zihninde 3 boyutlu çizebiliyor, hatta çalıştırabiliyordu. Bu yeteneği ona sadece bir mühendis değil, bir mucit, bir hayal mimarı olma yolunu açtı. 1884 yılında cebinde yalnızca birkaç sent ama beyninde devrim niteliğinde fikirlerle New York'a adımını attı. İlk durağı Thomas Edison'un laboratuvarıydı. Edison pratik zekasıyla tanınıyordu ama Tesla bambaşka bir zihne sahipti. Edison doğru akımını savunuyordu, Tesla ise alternatif akımın geleceği değiştireceğine emindi. Bu iki dahi arasındaki büyük fikir ayrılığı tarihe akım savaşları olarak geçti. Tesla elektriği sadece yakın mesafelere değil, yüzlerce kilometre uzağa taşıyabilecek bir sistem geliştirmişti. Westinghouse şirketi onun fikirlerini destekledi ve 1893 Chicago Dünya Fuarı'nda Tesla elektriği kablosuz aktararak binlerce ampul yaktı. İnsanlar gözlerine inanamadı. Bir mucit değil, bir büyücü gibiydi. Nikola Tesla daha çocukken bir defterin kenarına hayalini çizmişti. Dev bir şelalenin gücüyle tüm dünyaya enerji dağıtmak. O defterdeki çizim o yaşta bir çocuğun değil, bir medeniyetin geleceğini öngören bir zihnin ürünüydü. Yıllar geçti ve 1895 yılında bu hayal nihayet gerçeğe dönüştü. Dünyanın ilk ölçekli hidroelektrik santrali Niagara Şelalesi'nin sularında doğdu. Ama bu sadece bir santral değildi. Bu insanlık için yenilenebilir enerji çağının kapılarını açan bir devrimdi. Tesla'nın geliştirdiği alternatif akım sistemi Niagara'nın dev gücünü dönüştürdü, yönlendirdi ve 40 kilometre uzaklıktaki Buffalo şehrine aktardı. O dönemin koşulları düşünüldüğünde bu neredeyse imkansızdı. Ama Tesla için hiçbir şey imkansız değildi. Çünkü o enerjiyi yalnızca fiziksel bir olgu değil, bir hak olarak görüyordu. Niagara Şelalesi'nin gürleyen sesi artık sadece doğanın gücünü değil, insan zekasının zaferini de yankılıyordu. Santral açıldığında insanlar şaşkınlıkla şunları gördü. Şelaleden yükselen buharlar artık fabrikalara güç veriyordu. Sokak lambaları Niagara'dan gelen ışıkla aydınlanıyordu ve bu enerji hiçbir duman, atık ya da kömür olmadan üretilmişti. Doğal,
temiz ve sürdürülebilir. Tesla'nın alternatifsiz görünen sistemleri bir gecede yeni normal haline geldi. O günden sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Dönemin gazete başlıkları şöyleydi: Tesla'nın rüyası artık gerçek. Niagara artık sadece doğayı değil, geleceği besliyor. Bu başarı yalnızca teknolojik bir dönüm noktası değildi. Bu insanlığın doğayla barış içinde çalışabileceğinin ilk büyük kanıtıydı. Tesla'nın vizyonu çok netti. Enerji üretimi çevreyi yok etmeden doğayla işbirliği içinde yapılmalıydı. Niagara bu anlayışın ilk büyük sembolü oldu. Bugün kullandığımız temiz enerji kaynaklarının temeli işte o gün o şelalede atıldı. Ve bunun arkasındaki isim bir çocuğun defterine düşlediği, hayali bırakmayan Nikola Tesla'ydı. 1899 yılında Nikola Tesla sessizce New York'tan ayrıldı ve Amerika'nın dağlık yıldırımlarıyla meşhur bölgesi Colorado Springs'e yerleşti. Onun için burası sıradan bir şehir değil, gökyüzünün yeryüzüyle buluştuğu bir doğa laboratuvarıydı. Tesla'nın amacı yalnızca yeni bir deney yapmak değildi. O doğanın ham enerjisini çözmeye, yıldırımlarla konuşmaya ve gezegenin kalbindeki frekansı duyurmaya gelmişti. Colorado Springs'te kurduğu laboratuvar dönemin çok ötesinde bir yapıydı. İçinde devasa Tesla bobinleri vardı. Bu bobinler atmosferden elektrik çekip dev gerilimler üretebiliyor, hatta kontrol edilebilen yapay şimşekler oluşturulabiliyordu. Ve Tesla bu bobinleri öylesine güçlü hale getirdi ki laboratuvardan çıkan yıldırımların uzunluğu 20 metreyi aşıyordu. Gökyüzü geceleri bir konser gibi parlıyordu. Şehrin dış mahallelerinden bile Tesla'nın deneyleri izlenebiliyordu. Hatta bir keresinde sistemin gücü tüm şehrin elektrik sistemini çökertti. Colorado Springs bir gece boyunca karanlıkta kaldı. Ancak Tesla'ya göre bu sadece bir başlangıçtı. O enerjiyi yalnızca görmek değil, dağıtmak istiyordu. Kablolar olmadan, direkler olmadan, sadece hava ile. Tesla'nın en büyük deneylerinden biri enerjiyi yer kabuğundan ve atmosferden geçirerek kablosuz olarak uzak mesafelere iletmekti. Ve bu deneyde 40 kilometre uzaktaki bir lambayı hiçbir kablo olmadan yakmayı başardı. Evet, 1899'da Tesla bunu yaptı. Bu dönemde tuttuğu notlarda geçen bazı kavramlar hala tam olarak çözülebilmiş değil. Atmosferik rezonans, topraktan yankılanan elektrik dalgaları, doğanın titreşimsel dili gibi ifadeler Tesla'nın sırlarla dolu zihnine açılan pencerelerdi. Tesla buradaki deneylerinde yalnızca elektrik değil, doğanın kendisiyle senkronize olmayı hedefledi. Onun için yıldırımlar bir güç değil, bir dildi. Gökyüzüyle insanlık arasında kurduğu köprü bilim tarihinde benzersizdir. Colorado Springs'te yaptığı çalışmaları yalnızca bilimsel değil, neredeyse mistik boyutlar taşır. Kimi araştırmacılara göre burada dünya dışı iletişim denemeleri bile yaptığına dair teoriler vardır. Bazıları onun uzayla rezonans kurmaya çalıştığını iddia eder ve Tesla bu teorileri yalanlamamıştır. Ancak en çarpıcı olan ne biliyor musunuz? Tesla, Colorado Springs laboratuvarındaki not defterlerini kendi elleriyle şifreledi. Bugün bile o notlardan bazı sayfaları bilim insanları tarafından hala çözülemiyor. Sanki zamanın ilerisinde bir zihin bizden bir sonraki çağa sesleniyordu. Tesla'nın amacı belliydi. İnsanlığın ortak enerjisini doğadan alıp kimsenin tek elinde olmadan herkese dağıtmak. Colorado Springs bu vizyonun ilk yankılandığı yerdi. 1901 yılında New York Long Island sahilinde sıra dışı bir yapı yükselmeye başladı. Bu kule ne bir iletişim istasyonu ne de bir gözlem kulesiydi. Bu Nikola Tesla'nın insanlık için kurduğu en büyük hayalin somut bir yansımasıydı. Gordon Clive Kulesi. Tesla bu kuleyle yalnızca elektriği değil, ses, görüntü ve bilgiyi de tamamen kablosuz şekilde dünyanın dört bir yanına iletmek istiyordu. Bugünkü Wi-Fi, uydu interneti, kablosuz şarj ve hatta küresel yayın ağları dediğimiz teknolojiler Tesla'nın zihninde bundan 120 yıl önce şekillenmişti. Tesla'nın hedefi netti: enerjiyi dünyanın doğal rezonans frekansını kullanarak iletmek. Kablolara, santrallere, şebekelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Ve en önemlisi elektriği herkese, her yerde ücretsiz sağlamak. Evet, bedava enerji. Tesla dünyanın kendisinin bir dev pil olduğunu söylüyordu. Ona göre gezegenin içinde ve atmosferinde taşıdığı enerjiyi kullanarak tüm insanlık sınırsız kaynağa sahip olabilirdi. Gordon Clive Kulesi bu vizyonun ilk adımıydı. Kule 57 metre yüksekliğindeydi. Altında devasa bir bakır bobin sistemi ve toprağın altına uzanan derin rezonans çubukları vardı.
Tesla'nın planı enerjiyi iyonsfere iletmek, sonra dünyanın her noktasından özel alıcılarla bu enerjiyi yakalamaktı. Sadece elektrik değil, ses ve görüntü sinyalleri de aynı frekans üzerinde çalışabilecekti. Tesla radyo yayınlarının da ötesine geçmek istiyordu. Hatta o dönemde şöyle demişti: yakında dünyanın bir ucundaki haberleri aynı anda duyabileceğiz. Müzik, görüntü ve bilgi kablo olmadan her yere ulaşacak. O zamanlar bu sözler birer çılgınlık gibi algılandı. Ama bugün neye benziyor bir düşünün. Ancak her devrimin önünde bir direnç vardır. Gordon Clive Kulesi'nin yapımını finanse eden JP Morgan, Tesla'nın hedefini tam olarak anladığında geri adım attı. Morgan'ın aklındaki soru şuydu: eğer insanlar elektriği kablosuz alacaksa biz bunu nasıl satacağız? Bu cümle tarihin yönünü değiştiren bir cümleydi. Desteğini çekti, diğer yatırımcılar da projeden uzaklaştı. Tesla'nın maaşları ödenmedi, inşaat durdu ve Gordon Clive Kulesi hiçbir zaman faaliyete geçmedi. 1917 yılında kule tamamen yıkıldı. Tesla'nın bedava enerji hayali ticari çıkarlar uğruna yerle bir edildi. Ama fikir hala yaşıyor ve bugün her kablosuz şarj istasyonu, her uydu bağlantısı, her veri aktarımı o kulenin gölgesinde gerçekleşiyor. Peki ya destek verilseydi dünya nasıl bir yer olurdu? Belki de bugün enerjinin bir silah değil, bir hak olduğu dünyada yaşıyor olurduk. Belki şehirler doğrudan atmosferden enerjisini çeken sistemlerle çalışırdı. Belki enerji faturası diye bir şey olmazdı. Tesla'nın Gordon Clive'ta kurduğu kule yıkılmış olabilir ama onun kurmaya çalıştığı dünya hala kurulmayı bekliyor. Gordon Clive'ın çöküşü Tesla'nın ruhunu derinden sarstı. New York'taki otel odalarında yalnız yaşamaya başladı. Her gün Central Park'a gidip güvercinlerini besliyordu. Özellikle beyaz bir güvercine karşı özel bir bağ kurduğunu, onunla ruhsal bir iletişim içinde olduğunu söylüyordu. Yine de bilimden vazgeçmedi. 300'den fazla patent aldı. Radyoyu geliştirdi, uzaktan kumandayı icat etti. Tribünler, dikey kalkışlı uçaklar, osilatörler üzerinde çalıştı. Bir deneyinde deprem makinesi olarak anılan osilatör, New York'ta küçük bir sarsıntıya bile neden oldu. 1943 yılında Tesla hayata gözlerini yumduğunda FBI hemen odasını mühürledi. Özellikle ölüm ışını olarak adlandırdığı bir projeye dair belgeler çok dikkat çekti. Hala gizli tutulan notlar Tesla'nın ne kadar ileri gittiğine dair ipuçları taşıyor olabilir. Öldüğünde yalnızdı ama fikirleri asla yalnız kalmadı. Bugün Tesla'nın adı elektrikli otomobillerde, bilim merkezlerinde, ödüllerde, okullarda, hatta gezegenler arası enerji vizyonlarında yaşıyor. Kablosuz enerji transferi, temiz enerji, sürdürülebilir teknoloji, onun düşüncelerinin meyvesi. Ve şimdi hayal edin, Tesla'nın projeleri gerçekleşseydi, dünyada enerji savaşları değil, enerji paylaşımları olurdu. İnsanlık yalnızca kıtaları değil, yıldızları da fethederdi. Bedava enerjiyle çalışan şehirler, internetin ötesine geçen iletişim sistemleri, bugün bize bilim kurgu gibi gelen ne varsa Tesla'nın zihninde bir zamanlar geçmişti. Tesla sizin için ne ifade ediyor? Sadece bir mucit mi, yoksa insanlığın en büyük fırsatlarından biri mi? Yorumlarda buluşalım. Çünkü Tesla'nın hikayesi henüz bitmedi. Belki de o hala bizim geleceğimizi yazıyor.